Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki içi dışı kıyır kıyır bir kurabiye tarifi oldu. Böyle hayran kalacağınız ve her zaman yapmak isteyeceğiniz, kesinlikle bağımlılık yapacak bu kurabiye tarifi, baştan da belirtiyorum arkadaşlar. Karşınıza çıktığında kaydedin, kaybetmeyin. Çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz böyle bir kıyırlıktaki kurabiye tarifini eminim ki sizler de kaçırmak istemeyeceksiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içinde 250 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Üzüm, elma fark etmez. Bir tane yumurtamın sarısını ilave ediyorum. Beyazını üzerine kullanacağım kurabiyelerime. 1 yemek kaşığı da tatlı yoğurt ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Tamam, yeterli, bu kadar karıştırdım. Burada 3 bardak unum var. Hemen böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi kalan unumun da hepsini ilave ediyorum ve pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Dağılmayan toplu bir hamur elde edeceğim. Bu püf noktasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz eğer hamurumuz toplu bir hamur olmazsa, dağılırsa kurabiyemizin şeklini veremeyiz. Bunu da belirtmiş olayım. Bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat ederseniz çok güzel bir kurabiye elde edersiniz. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi toplu dağılmayan bir hamur elde ettim. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Kurabiyemizin hamurunun kıvamı ve yumuşaklığı bu şekilde olacak. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Unum az geldi. Yarım bardak daha un kullandım ben. Yani toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Evet, şimdi kurabiyemizin şeklini verelim. Şimdi hamurumu bezeler haline bölüyorum ve kabımın içine alıyorum. Bir tanesini aldım. Bezemin şimdi bu şekilde önce avucumun içinde yuvarlıyorum ve sonra masamın üzerine alıyorum. Böyle ortadan kenara doğru hamurumuzu hafifçe bastıralım parmak uçlarımızla ve bu şekilde açalım. Hemen diğer bezemi de aldım. Aynısı gibi avucumun içinde yuvarlıyorum ve sonra masamın üzerine alıyorum. Yine ortadan kenara doğru bu şekilde açıp büyütüyorum. Şimdi hepsini aynı boyda açıp bitireceğim hamurumu.
Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi hemen böyle hamurumun uç kısmını kesiyorum ki kurabiyelerimin daha düzgün şekilde olması için. Ve hemen böyle kenardan çıkan parça hamurlarımı alıyorum. Şimdi kurabiyemin üzerine fırçamla yumurta akımı ilave ediyorum. Tamam. Burada böyle bir yemek kaşığı kavrulmamış beyaz susamım var. Hemen böyle üzerine ilave ediyorum. Sizler isterseniz içine bir tatlı kaşığı da çörek otu ilave edebilirsiniz susamınıza. Seviyorsanız, sevmiyorsanız da böyle benim gibi sade kavrulmamış susam kullanabilirsiniz. Şimdi 3 parmak kalınlığında kurabiyemin şekline veriyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Tarifimin bu aşamasında videomu hızlandıracağım sizler izlerken sıkılmayın diye. Bunu da belirtmiş olayım. Yani videomu kesmek istemiyorum. İyice tarifimi ayrıntılı bir şekilde görün diye. Şimdi hemen böyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine sırasıyla alıyorum. Şimdi kenardan çıkan bu hamurumu da aynı şekilde kurabiye yapacağım. Yumurta akımdan üzerine ilave ediyorum. Sonra susamımdan ilave ediyorum. Ve kenarını şu şekilde düzleyeceğim düzgün olması için. Ve tepsimin içine alıyorum. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra kurabiyelerimi yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğim. Evet, kurabiyem pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi kurabiyem iyice soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağımın içine alacağım ve iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu. Şimdi hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum. Şimdi tepsimi kaldırıp kurabiyemi getiriyorum. Şimdi böyle bir tanesini alıp içine açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? Bölerken bile un gibi dağıldı arkadaşlar. Yani daha ne söyleyeyim ki? Gözlerinizle gördünüz. Daha bölerken bile un gibi dağıldığını. Böyle yakından da göstereyim. O kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Yani gönül rahatlığıyla tarifimi yapabilirsiniz. Vermiş olduğum püf noktalarına da dikkat ederseniz böyle benim gibi çok güzel bir kurabiye tarifi elde edebilirsiniz. Evet, şimdi sizler için bir tadım yapmak istiyorum. Hakkınızı helal edin.
Yani o kadar güzel olmuş ki ağzıma aldığım andan itibaren arkadaşlar tereyağı gibi eridi kurabiye. Kesinlikle çok güzel ve çok kıyır bir kurabiye tarifi olmuş. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yani bir de kabartma tozu kullanmadığım halde kurabiyemizin içi asla hamursu olmamış, kıyır kıyır ve kendiliğinden kabardı. Bunun da nedeni hamurumuzu yoğururken vermiş olduğum o püf noktasına dikkat etmemiz arkadaşlar. Eğer hamurunu yoğururken vermiş olduğum o püf noktasına dikkat ederseniz böyle kabartma tozu kullanmadan kabaran ve kıyır kıyır bir kurabiye tarifi elde edebilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Ve hala da kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.